Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sadece bir portakal kullanarak üstelik de blenderla buram buram portakal kokulu tam ölçüsünde portakallı revani hazırlayacağız. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle şerbeti için 3,5 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alıp karıştırarak kaynamaya bırakalım. 15 dakika kaynadıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatalım ve ocaktan alıp şerbeti soğumaya bırakalım. Şerbeti siz de böyle önden hazırlarsanız tatlı pişinceye kadar soğuyacaktır. Şimdi hamur için bir tane portakalı güzelce yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte iri parçalar halinde doğrayalım. Portakalları genişçe bir kaseye alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 tane yumurta ve 1 su bardağı yoğurdu ekleyelim. Ardından tüm malzeme homojen bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirelim. Ben şu anda el blenderı kullanıyorum. Varsa smoothie blender ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Portakallar tamamen parçalandığında 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı irmiği ekleyip tel çırpıcı ile karıştıralım. Harcımız hazır. Kullanacağımız borcamı önce sıvı yağ ile yağlayıp harcı borcama aktaralım. Ben şu anda 29'a 29 cm boyutlarında kare bir borcam kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Önceden 170 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 40 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Üzeri güzelce kızardığında fırından aldığımız sıcak revaninin üzerine soğuyan şerbeti gezdirelim. Tatlımız birkaç saat dinlenip şerbetini iyice çektikten sonra dilimleyebiliriz. Ben üzerine hindistan cevizi ve portakal dilimleriyle süsledim. Bence bu tarife çok yakışıyor. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlıyı mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlendiğinde kıvamı çok daha güzel oturacaktır. Sadece bir tane portakal kullanarak buram buram portakal kokulu nefis bir revani hazırlamış olduk. Umarım sizler de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.